Hanımlar beyler tekrar hoş geldiniz. Bugün kritik trade-off'lardan birini konuşacağız. Yazılımcı egosu diye bir şey var. Fetiş de diyebiliriz buna. Bunlardan bir tanesi de clean code. Çok defa karşılaştığım bir konu. Yazılımcı bana gelip diyor ki bu kod çöp, bunu baştan yazmamız lazım. Ve ben de diyorum ki hayır, hiç ellemeyeceğiz. Yamayıp geçeceğiz. Ben aslında senin bu tavrını çok seviyorum. Doğrudan seninle yaşadığımızda şöyle bir örnek var. Vue 1 ile bir iş yapmıştım sana. Bir arkadaşa gösterecektim işte havalimanından bir yere gidiyorduk. Bak dedim bunu ben yapmıştım dedim Erkin'le çalıştığımız dönemde. İşte nasıl yaptın bunu falan filan dedi böyle. Dedim Vue 1 ile yaptık. Hatta o zamanki UI Component sistemi artık kullanılmıyor galiba yani o kadar tedavülden kalktı. Ben onu benim böyle en portföy işlerimden biri olduğu için sana defalarca dedim ki oğlum şunu ben bedavaya güncelleyeyim, yenisini yapayım, daha iyisini yapayım falan dedim. Sen ısrarla bana yok elleme, çalışıyor, dokunma diye şey yap. Ama dediğin gibi çalışıyor, para getiriyor. Güzel bir case yani belki de ellesek, bozsak, daha iyi yapsak sana bir artısı olmayacaksa ona enerji harcamanın bir anlamı yok. Evet, hep bir trade-off bu. Yazılımcıların anlamadığı kısım biraz bu. Yazılım bir sanat değil. Eğer ki şirket batarsa, o deadline kaçarsa ya da senin o projeye harcadığın maliyet, zaman, getireceği geliri geçerse sen o çok temiz, clean kodunu evinin duvarına asıp oturur karşısında da izlersin işsiz işsiz. Temiz kod senin maaşını ödemiyor. O projenin o andaki bambaşka dinamiklerle birlikte başka ihtiyaçları yani bir bütün senin maaşını ödüyor ve hepimizin. Tabii bir de şey örneği var. Ne deniyor bize? Hangi jenerasyon ama bizim zamanımızda Biz, biz yeğiz. Y jenerasyonunun bildiği o mesela Netscape Browser örneği ben hep onu şey yaparım. Hani adamlar biz çok iyiyiz. İşte piyasayı domine ettik. Internet Explorer'dan da iyiyiz. Süperiz. Ama daha iyisini yapabiliriz. Hadi şu bütün browser'ın kodunu baştan bir yeniden yazalım deyip galiba 1,5-2 sene falan kapandılar. O arada hiç ne bir yeni feature çıkardılar ne bir şey yaptılar ve Hatta 3 yıl sürdü galiba. evet, o arada piyasanın gerisinde kaldılar. Ne oldular? Silindiler. Yani sırf bu kod kötü, bunu yeniden yazalım diyerek bütün o domine ettikleri pazarı kaybedip tarihin tozlu sayfalarında yerini aldılar. Bir BI tool yapmıştık. Normal jQuery, JavaScript'le yapılmış bir BI tool. O arada da AngularJS çıktı. Mevcut versiyona upgrade çıkmak yerine o arada ben bunu AngularJS'e döndürürüm dedim ve o işe giriştim. O arada gelen yeni bir tane müşterinin implementasyonunu sırf o yüzden kaçırdık ve sonrasında devam etmedi proje. Öldü yani. Evet, katılıyorum. Şöyle örnekler de var. Benim bir müşterim vardı ilk böyle galiba Upwork'ten çalışıyordum. Çok zeki çocuk, çok akıllı. Böyle sürekli bana şey geliyor. Süper bir proje buldum. Hadi beraber yapalım. Bu proje hiçbir zaman yayına çıkmayacak ama ben iyi para kazanacağım gözüyle bakıyordum. Çünkü örnek veriyorum daha yanılmıyorsam bu Pocket linkleri not aldığın app ya vardı ya yoktu. O dönemde çıktı dedi ki ben Netflix'te, Spotify'da, Apple Music'te, Twitter'da neyse birçok farklı platformda beğendiğim şeyi bookmarklayabileceğim ve liste oluşturabileceğim bir site yapmak istiyorum dedi. 2020 falan da galiba. Belki daha bile eski olabilir. Başladık, yaptık, web app'i yaptık. Güzel de çalışıyordu. Ondan sonra dedik ya bunu bir de Chrome'a extension olarak çıkalım dedi. Hadi bir de iOS'ta işte iPhone'lara bilmem nelere mobil app olarak da yapalım. Hepsi birbiriyle senkron çalışsın dedi. Onu da yaptık. 1 sene, 1,5 sene uğraştık bu projeyle. Ve en sonunda codebase çok büyüdü. Tek başıma edemeyeceğim bir hale geldi. Bu sefer 2 developer daha aldı. İş büyüdü ama iş para kazanmıyor. Çünkü yayınlayamadık. Yani sürekli kafasında bunu daha iyi yapabilirim düşüncesiyle 1,5 sene sonunda artık adamın parası da bitti. İşi de yayınlayamadı. Kapattık Tamam, gittik. geçmiş olsun. Yani bazen de iyi kod yazayım ya da her şey mükemmel olsun takıntısı işte özellikle startuplarda maalesef olmuyor. Şu da anlaşılmasın. Clean code yazmak önemli değil demiyoruz. Ya da bam bam yazalım spagetti kod, bug dolu olsun her yeri bunu söylemiyoruz. Ama ben yıllarca developer olarak çalıştım. Benzer şey bende de vardı. Alt takıntısı, işte o süslü parantezlerin doğru yerde olmadığı bir kod gördüğüm zaman gözüm seyirirdi benim de. Ama sonrasında rol değişip resmi bütünlüğü o yönetici pozisyonuna geçtiğimde ya da şirketin o finansalları vesaire onlarla ilgili sorumluluklar almaya başladığında bunlardan kurtulmam gerektiğini fark ettim ve belli bir süre sonra da aştım. Bunu nerede yapacağın çok kritik. Trade-off dediğimiz kısım bu. Yama yapmak
Teknik borç demek. Çok basit bir matematik. Bir proje geldi önüne. Bir tane feature geliştireceksin. Normalde 15 dakikalık iş. Ama kötü kod olduğu için o senin 2 gününü alacak onu yamamak. O yüzden sen diyorsun ki 2-3 hafta harcayayım buna. Ondan sonra o 15 dakikalık fix'i yapayım. Hayır, gerek yok böyle bir şeye. Çünkü biz o fix'i yapacağız ve bir daha ona 6 ay bakmayacağız zaten. Yani bugün burada ben bu borçlanmayı yapmalı mıyım? Teknik debt dediğimiz teknik borçlanmayı yapmalı mıyım? Yoksa şimdiden bu eforu harcayıp o vizyonu şimdiden geliştirmeli miyim? Bunun ayrımını yapmak aslında wisdom kısmı. Her zaman doğru karar teknik olarak borçlanmak ya da 1 milyon kişiye scale edecek bir sistem yapmak olmuyor. Ya zaten kaç kişi 1 milyon kişiye bir şey yapıyor ya. Beni delirtiyorlar bunlar da. Herkes sanki app'i yapıyor da 1 milyon kişi gelirse ne olacak? Ya kardeşim sen 100'e ulaş. Yani 50 tane daha müşteri gelsin, ben o parayla zaten onu bir haftada yazarım. Ben onu şeyde öğrenmiştim. Bir eleman transfer etmiştik Epic Games'ten. Fransız bir product manager. Ben de oralar Google'ın product manager kursunu alıyordum. O yüzden de işte bütün bildiklerimle Fransız elemana şov yapmaya uğraşıyorum. Şöyle böyle bilmem ne diye. Code review'lar da bendeydi. İşte best practice'lere uymuyor. Şöyle böyle yazıyordum. Eleman bana dedi ya Özgür, best practice'e gerek yok hani. Good enough olsa bizim için yeterli. Deadline geliyor, boş versen bunları deyip. Doğru. Doğru abi. Product market fit diye bir şey var. Hele startuplarda sen daha onu yakalamamışsın. Ne olacağı belli değil. Belki bambaşka bir ürün geliştiren, 6 ay sonra bambaşka bir ürün geliştiren, çözüm geliştiren bir startup olabilirsin. Firmanın kimliği değişebilir yani. Geçenlerde bir eleman konuşuyordu. Hangi podcast olduğunu hatırlamıyorum da Resume Driven Development diye bir şeyden bahsetti. Aslında o bende de çok var. Hani artık insanlar LinkedIn profiline yazmak için bir şeyler yapmak istiyorlar. İşte biz bir first person shooter yapıyorduk. Oyunda silahların, karakterlerin gücünü online olarak config'ten değiştirebileceğimiz bir sistem kuralım dedik. Ya bunu 5 kişi falan kullanacak. İnsanların beta test sırasında buna nasıl cevap verdiğini göreceğiz gibi bir şey. Yani 5 ya da 6 developer'ımız vardı bu sayfaya erişim olan. Ben sırf o dönem yeni bir iş de aradığım için, daha doğrusu birkaç iş kovalıyordum. Onların da gerektirdiği siteye erişebilmek için dedim ki ya bunu yapalım ama bunu işte ben backend'i Rust'la yazayım. Bak hem daha iyi scale ederiz, çok hızlı, latency düşük diye adama anlattım. Adam bana dedi ki ya bizim burada bir latency'nin bize bir faydası yok. Zaten 5 kişi kullanacak. Ha, 1 saniye değil 5 saniye sonra yayındaki oyunun hani silah gücünün değişmesi de bir şey değiştirmiyor. Zaten oyunu da 20 kişi oynuyor şu an beta testte. Hani Evet. çok da dert değil dedi ama ben sırf o hani Rust'la bir şey yaptım. Onu yayınladım demek için. Frontend'i o config web'i Versal'a yüklemeyelim de ben bunu Hetzner'da kendim Kubernetes'le host dediğim. Hatta bunu Next.js'de değil de işte Tanstack Ya router'la işte yapayım. sen Kubernetes'i denemek istiyorsun orada asıl. Şirketin kaynağıyla, şirketin bütçesiyle kendini eğitip Kubernetes'i denemek istiyorsun. CV'ne Ee, odaklısın yani. Aynen. Adam dedi ki tamam bana dedi bunu bir hafta içinde yap da neyle yapıyorsan yap dedi. İstiyorsan fax çekelim dedi. Hiç dert değil dedi. Şimdi gülerek anlatıyorum ama bu bir şeymiş yani. Buna böyle işte resume driven development diyorlar. Yani insanlar sırf CV'lerine yazmak için üstlerini ya da artık neyse yöneticilerini bir şekilde manipüle edip belli stacklere yönlendiriyorlar. Çünkü adamın kafasında var ya ben Go ile bir şey yazayım işte. Postgres deniyorum ama bir de işte şununla bir şey yapayım. İşte Firebase kullanıyorum ama ya bir de Supabase kullanmış olayım demek için böyle ittiriyorlar Sonra yani bir insanlar bunu. tane blog sitesi yapacak. Kubernetes kurup mikroservis mimarisi kuruyor onun arkasına yani. Alt tarafı bir blog. Bu Kubernetes de bir ara çok şeydi. Her event'e gidiyoruz. Abi mikroservis mimarisi işte şuradan geliyor, buradan şey yapıyor. Biz de bir sürü veri işliyoruz işte. Yani bunu dedim bizim de mi acaba Kubernetes'te yapmamız lazım? Oturuyorum, bakıyorum. İş yüküm artacak gibi geliyor sürekli. Olay karmaşıklaşacak, daha karmaşıklaşacak, daha fazla iş yüküm olacak ve daha fazla cloud
parası ödeyecekmişim gibi geliyor. Çok arada kaldım. Microsoft da bu konuda, Microsoft Türkiye'de çok support ediyor sağ olsunlar. Gerçekten Türkiye'de cloud tarafında startuplara çok ciddi destek oluyorlar. Oradan destek istedim. Bizim servisleri, API'leri falan filan gösterdim. Sistemi anlattım. Burada böyle mikroservislik falan bir şey yok dediler yani. Zaten parçalanabileceği kadar parçalamışsın. Yükleri scale ediyorsun mantıklı bir şekilde. Sen illa Kubernetes mikroservis yapısına geçeceğim diye uğraşma dedi yani. Bir kere daha böyle kendime ispatlamış oldum. Bu hype'ların peşinde koşma bir yere kadar. Çok savrulmamak lazım. Ve bu abi bu kod çöp yeniden yazmamız lazım. Hayır abi yazmıyoruz. Orada da o pozisyonumu koruyorum hala. Ya Yazacağımız zaman gelecek. Ben sana söyleyeceğim. şunu da düşünüyorum. 10-15 senedir bu işin içindesin. Ben de bir o kadardır herhalde varım. İyi kodu ne zaman yazacağını bilmek de aslında bir tecrübe. Ya da hangi sektörde? Şimdi havacılık sektöründe, sağlık sektöründe, ne bileyim uzay sektöründe spagetti kod yazayım, kötü kod yazayım ya iki tane üç tane bug gelse de bir şey olmaz sayfayı refresh ederler gibi bir durumun yok. Ben hatırlıyorum. Dönem ödevi gibi bir şey yapıyorduk biz o zamanlar. Ben bir kod yazmıştım. Veri giriyorsun. Verileri analiz eden bir app yapmıştım. Galiba Java ya da C ile yapmıştım hatırlamıyorum. Sıfır giriyorsun çalışıyor. Bir giriyorsun çalışıyor. Eksi 10 giriyorsun. Hiçbir şekilde kıramadığımı düşünüyordum. Eksi bir girince patlıyormuş hep. Hiç farkında değilim. Web'den bir baktım ders sonucuma kalmışım. Sıfır almışım projeden. 40 falan alsam bile geçiyorum dersten. Gittim hocaya ağladım resmen. Dedim ki yani hocam hani niye ne oldu? Dedi ki eksi bir girince çalışmıyor ya. Dedim hani milyon tane sayı var. Hepsinde çalışıyor. Bir de eksi birde çalışmıyor. En azından bir Hoca da 50 iyi verseniz. testermış. Hoca da bana bir makale gibi bir şey açmıştı. Benzer bir app, benzer bir problemden, benzer bir exception'dan bir uzay mekiği düşmüş ve birkaç kişi galiba hayatını kaybetmiş. Dedi ki yani bu exception bak bir insanın hayatına mal olmuş. Ben şimdi seni geçirirsem bu dersten yarın öbür gün biri ölürse senin bu yazdığın kod yüzünden ben de bunun sorumluluğunu üstlenmiş olurum. O yüzden sana iyi bir ders oldu. Bunu hiçbir zaman unutmazsın O dedi. zaman sen Beni şunu bıraktı o şunu dersten. diyeceksin. Sen şunu diyecektin o zaman. Hocam bu kodu işte bilmem ne uzay mekiğini kaldıracağız diye bana söyleseydiniz ben o konsepte güvenlik adımlarını ve şeylerini işletirdim. Siz bunu belirtmediniz deseydin yani. Dediğin gibi o kısım çok önemli. Yani over engineering'e giriyor. Sen bunu mekik kaldırmaya mı şey yapacaksın yoksa bir web sitesine mi yazıyorsun? Açıp sadece metin okunan finansal işleme mi yapıyorsun? Tabii canım yani. Ama bu sonuçta bir bitirme ödeviydi yani. O kadar o zamanlar şey yoktu hani make no Hayır mistake. bence hoca haksız. Konsepti belirtmesi lazımdı. Startupların başarılı olamama sebeplerinin bir tanesi ölçeklenebilirlik değil, erken ölçekleme. Yani adam aslında premature scaling yaptığı için yani adamın Daha kafasında bir fikir var. product market Aynen. fit'i bulmadan yolda çok değişiyor. Çöpe attıkların da artıyor önden onu hazırlayınca. Yani adam 50 kişiyi getirse belki milyoner olacakken ya 1 milyon kişi gelirseyi o ölçekleme için harcadığı para, zaman ve efor nedeniyle asıl product'a odaklanamıyor ve bir şekilde çöp oluyor. Ben hep şey diyordum. Ulan süper fikirler var kafamda ama hani yapacak vaktim yok diyordum. Şimdi bu yapay zeka sayesinde aslında şunu fark ettim. Aslında o kadar da süper bir fikirlerim yokmuş. Çünkü artık tık diye yapabiliyorsun. Hani yapıyorum, koyuyorum, bakıyorum hiç 3 kullanıcı geliyor, 5 kullanıcı geliyor. Birazcık kötü oldu. Yapay zeka evet istediğiniz her şeyi yapabiliyor. Product'ı ortaya çıkarıyor ama bu satışı yapacak olan, pazarlamayı yapacak olan sizsiniz. Pazarlamayı da yapay zeka yaptırabiliyorsun ama o satış, parayı getirecek kısım asıl kıymetli olan. Senin iş modelinde de öyle yani. Ürünü yap, istediğin kadar over engineer yap, mükemmel çalışsın ama onu satamadığın sürece onun hiçbir anlamı yok. Sıfır. Yani değeri sıfır. Scalable bir business'ın ve teknolojin varsa, yeni satış sana maliyet getirmiyorsa bu bir avantaj tabii. Biraz da bunu gördüğü zaman yatırımcı da daha eli biraz daha açık oluyor. Bir de gördüğüm her şeyi kendi yazma refleksi olan yazılımcılar. Kütüphane kullanmayayım, kendimiz yazalım. Burada sana katılmıyorum işte. Hadi bakalım. Tabii burada kütüphanenin basitliğine göre düşüyorum. Yani Ben daha fikrimi açıklamadım bu arada. nereye gideceğini anladım ben. Bu sayı çift mi tek mi diye kütüphane var ya. Kardeşim sen de çift mi tek mi de yazamayacaksan hani onu da kütüphaneden çağıracaksan hani bu kadar da değil. Ve
Tamam. Bakıyorum. Authentication kendinde yazarsın ama işte o out da var. Şimdi o out'la kendi yazdığın authentication'da karşılaştıracaksan istiyorsan biz bu artık podcast'imize devam etmeyelim. O kadar da değil. Birçok kütüphane var. Ulan diyorum ki 40 satır kod yani. Hani bunun için niye kütüphane kullanıyoruz biz? Yani bunu sen kendin yazamadın mı? Başka birine dependent yani bağımlı oluyorsun ve adam güncelledi mi? Güncellemedi mi? Onu güncelledi. O işte breaking change oldu. Ben de bunu değiştirdi. Ki bak burada breaking change deyince sende de çok şeydir bu. Hani back compatibility yani bu nedir? Türkçesini de bilmiyoruz anlatayım. Türkçe mi konuşuyoruz, İngilizce mi konuşuyoruz Geriye o da dönük belli. uyumluluk. Ha, geri dönük uyumluluk. Çünkü bir şeyi güncelliyorsun, bir önceki versiyonun ona uyuyor mu? Uymuyor mu? Adam çünkü işte mobil app yaptın. Hala eski sürümünü kullanmakta direniyor olabilir. Adamın telefonu yeni sürümü desteklemiyor olabilir. Versiyon değişiyor sürekli. O onu destekliyor mu, desteklemiyor. Sürekli onu kontrol etmektense yani bazı kütüphaneleri de kendin yaz. Yani çok da zor değil. Biz JavaScript yazıyoruz seninle. Hani Node modules'u şişiriyorsun. Ondan sonra onu bekle ki güncelledi mi, güncellemedi mi, güncellediyse neyi değiştirdi. Sürekli bunu takip etmek de ayrı bir şey yani. Ben yarım saat 40 dakikada kendimiz halledebileceksek kütüphane kullanmamayı destekliyorum. Hoşuma da gitmiyor. Böyle gördüğüm zaman bunu niye kullandın, bunu niye import ettik, bu ne iş yapıyor, bunu kendimiz yapamaz mıyız diye hemen ekibimdeki adamları da zorbalıyorum yani. O zaman sana ters köşe yapacağım. Biz SDK'yi geliştirdiğimiz için zaten büyük oranda third party bir şey bulundurmuyoruz kodumuzun içinde. Motivasyonumuz o. Ve başka sistemlerin, başka app'lerin içine girdiğimiz için de orada çıkacak konfliktler falan onlarla uğraşmak istemiyoruz. O yüzden mümkün mertebe şeyi azaltıyoruz. Bir şeyin hazırı varsa gerçekten onu kendin yazmaya değer mi? İyi bakmak lazım. Bu böyle pat pat alınacak bir karar değil yani. İkincisi de işte işin yapısı, proje, bizim çalışma mantığımız, içinde bulunduğun şartlar bunu yapmaya çok uzak olduğu halde sırf bunu da yapabilmek için senin dediğin o belki CV'ye koyma, belki onu işte framework yapıp deneyebilmek ya da herkes böyle yapıyor ben de yapayım fantezisiyle bunu yapıyor olmak çok büyük saçmalık. Doğru. Her zaman da clean kod yazmayalım, basalım geçelim ne varsa bir çalışsın Yo mantığı da tabii olmuyor. hayır. Kesinlikle onu Ya savunmuyoruz. yani yazdığın kod ya da kullandığın teknoloji seni diğerlerinden öne çıkarabildiği durumlar da var. İyi mühendis güzel kod yazan değil, problem çözen değil mi? Çözüm de her zaman iyi kod yazmak olmayabiliyor. Bazen de işte problem kodun kötü olması. Okey, öyle durumlar evet, okey ama hızlıca yamamak mı daha avantaj şirketin bütününe yoksa gerçekten burada bir altyapı değişikliğine ihtiyaç var, onunla ilgili bastırmalı mıyım? Bunun ayrımına varmak için açık olman lazım. Doğru. Benim çalıştığım, bir iki sene önce çalıştığım bir firmada şöyle bir durum vardı. Product çok iyiydi. Satışını da yapmışlar. Güzel de para kazanıyorlardı. İşe başladım işte yeni özellikler, işte yeni feature'lar eklemek istiyorlardı. Ama kod o kadar spagettiydi ki yani ben tek başıma ekleyemiyordum. İşi çözmekle uğraştığım için bir yandan dediler ki iki kişi daha alalım. Bir anda maliyet çarpı 3 oldu. Halbuki en başta daha düzgün yazılsaydı ya da buna da bir vakit ayrılıp hadi bu kodu biz biraz düzeltelim deselerdi bir kişinin yapabileceği işi 3 kişi yapmayacak olacaktı. Yani ve ben ya da daha hızlı yapabilecektim. Şöyle düşün ama o kod neden kötüydü? Hayatında ilk işine başlamış birini aldılar örneğin. Tecrübesi yok. O kodu yazarken öğrendi. O yüzden de kod çok kötü mesela. Ama muhtemelen o Junior'ı almaya parası gitti şirketin. Ve size gelene kadar birkaç sene geçti. O 3 kişiye gelene kadar. Her ne kadar kötü kod olsa da o sistem çalıştı. Şirket satışlar yaptı. İşlerini öyle ya da böyle gördü. Şirket de büyüdü. Şimdi onlar 3 kişiyi ve senior alabilecek level'a geldiler. Orada bir senior alsalardı tek kişi yapardı diyemezsin. Alamıyordu demek ki. Ona mecbur kaldı. Bir junior'la bir şekilde handle etti. O günü kurtardı. Yani şirketler böyle yaşıyor. Doğru. Ama tabii şu örnekler de var işte. Overengineering'in para kazandırdığı örneklerden biri Amazon. Sadece bir kitap sitesiyken biraz kendini overengineer yapıp
diğer özellikleri eklemese hiçbir zaman AWS ortaya çıkmayacaktı. Ya da işte WhatsApp. Nasılsa Facebook PHP. Ben de PHP'den yürüyeyim gideyim bir mesajlaşma uygulaması yapayım deseydi işte 20 milyar dolara falan galiba aldı Facebook onları. Hiçbir zaman Facebook'un radarına girip belki de bu kadar büyüyemeyecekti. Hız Ama faktörü olmasaydı. Google'da da benzer şey var. Gmail'in çıkışı falan. Ama onlar bak ana projeler değil. Side project. Bir de şeyler de var. GTA'da sen de oynuyor muydun bilmiyorum ama GTA Online'da loading screen yani bitmek bilmiyor böyle. 5 dakika bekliyorsun. Yükleniyor, yükleniyor. Oyun iyi olduğu için bekliyorsun yükleniyoru. 1 dakika olsa daha çok satmayacak o oyun. Çünkü oyun iyi zaten. Elemanın sana dediğine benziyor işte. Bizim öyle bir milisaniye responsuna ihtiyacımız yok yani. What is the goal? Hakikaten o hedef ne, ihtiyaç ne? Onu doğru belirlemek. Kısıtlı kaynaklarla hayatta kalmaya çalışan bir şirkette yanlış bir kaynak harcama çok hayati olabiliyor yani. O yüzden bu over engineering, işte bu neydi? Resume, Resume driven development. resume driven, yine bizim to do point'e dönmesin. Şey CV odaklı geliştirmeler. Ben çok Bu seviyorum bu arada CV odaklı geliştirme. Bana biri hiç CV'mde olmayan bir şeyle bir iş yapacağız desin atlıyorum ya hemen böyle koşarak ya. Abi ben yaparım bu süper. evet, sen öylesin. Sonra clean code fetişleri, mouse kullanmama, o CD'leri falan. O şirket ne oldu merak ediyorum. Gerçi onlara bir şey olmaz. Onlar galiba kurumsaldı. Evet. Ayakları yere sağlam basıyor. Onlara bir şey olmaz. Dik monitörler falan. Bunların hepsi işin fantezileri. Kod satıldığı sürece iyidir. Yani para getirmediği sürece dediğin gibi yazdığın hep çöp Evinde yani. kendin oynarsın. Aynen. Sen bana bir kere demiştin onu. İşte oralarda çalışıyorsun ama bak hiç product'a düşen milletin kullandığı uygulaman yok. Ama bak senin hala işte biz 5 sene önce yazdığın kodu kullanıyoruz demiştin. Harbiden doğru. Yani ben Amerika'daki o son çalıştığım şirkette işte Redis'ler hatta abi Redis işte bir nokta bilmem kaç milisaniyeymiş de Redis'in daha iyisi var. Fire Dragon'la bunu yazalım Redis'le değildi diye böyle inanılmaz over engineer yaptığımız projeler var. Bir bakıyorum işte 2 kişi kullanmış, 3 kişi kullanmış, hiç kimse kullanmamış. Çöp olmuş gitmiş. Şirketin bütününe, oradaki organizasyonun bütününe fayda sağlayacak bir parça bizim geliştirdiğimiz yazılımlar, bizim geliştirdiğimiz teknolojiler. İnsanların hayatında bir karşılığı var. Bazı problemlerini çözüyor ki kullanılıyor, satın alınıyor vesaire. Bütünün bir parçası bu yani. Kendi fetişlerimize, OCD'lerimize, egomuza odaklanırsak orada birçok şeyi kaçırıp hatalar yaparız, yanlış kararlar veririz. Vizyonumuzu açıp bütüne hizmetine bakmak gerek. Bu trade-off'ta doğru kararı vermek de her zaman o terazinin işte doğru kefesi farklı oluyor. O da wisdom, o tecrübe. Yani iyi kodun değil paranın peşinden koşun mu diyorsun bir CTO olarak? Eğer ki satılmıyorsa kendiniz oynarsınız yani iyi kodunuzla. Onu diyorum. İyi o zaman. Herkese iyi koduyla mutluluklar mı dileyelim? O zaman görüşmek üzere.